Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki konumuz kategoriler. Kategoriler mantığın en temel konularından bir tanesi. Aristoteles'in Organon adlı eserinde ele aldığı bir konu. Fakat kategorilerle ilgili tartışmalara baktığımız zaman ilk tartışma konusu nedir? Dile mi ait yoksa varlığa mı ait olduğu konusunda tartışmalar çıkmıştır. Genel olarak varlığa ait olduğu kabulü öne çıkmış arkadaşlar. Burada esasında şunu söylemek gerekiyor. Dış dünyadaki nesnelere baktığımız zaman her nesnenin kendine ait bir takım durumları söz konusu. İşte bu durumlara nasıl ve neye göre değerlendirileceği noktasına geldiğim zaman ana esasları belirleyen şey ne? Kategoriler. Kategoriler işte bu manada nesnelere yüklemlenen sıfatlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir nesneye baktığımız zaman onun işte dik durması, yan durması, rengi, kokusu, yani bunların hepsi aslında ona ait bir takım nitelikleri veren unsurlar. Teknik anlamda söyleyecek olursak kategoriler isimlendirilmesi mümkün olan çeşitli varlıklar hakkında özsel olarak tasdik edilebilecek olan en genel yüklemler listesi demek olup onlar bu varlıkların esasında ne çeşit bir varlık olduğunu ifade ederler. Yani bir nesneye bakarken o nesnenin durumu hakkında bize çok yönlü, çok farklı biçimlerde bilgi vermek aslında bize kategorileri sunar arkadaşlar. Şimdi ben bu noktada İbn Sina'nın Kategoriler kitabını örnek göstermek istiyorum. Yani ana hatlarla meseleye girecek olursak. Mesela İbn Sina'nın Kategoriler kitabı temelde kendi varlığı olarak bir takım niteliklere sahip. Mesela en başta kitap bana ait. İkinci olarak rengi var. Bir şeyden yapılmış. Ve bir durum var şu anda ben tutuyorum. İşte onun için de bakın arkadaşlar bu nesneyi değerlendirmenin çeşitli yollarına biz ne diyoruz? Kategori diyoruz. İşte burada kategorilerin niteliklerine geçecek olursak aslında 10 tip bu şekilde kategorimiz var. Yani bir nesneyi değerlendirirken 10 kategoriden oluşan bir altyapımız söz konusu. Peki bunlar ne? İlki cevher arkadaşlar. Cevher töz anlamında kullanılıyor ve ilk ve temel kategori olarak diğer şeylerin kendisine yüklemlendiği şey arkadaşlar. Yani cevher yüklemlenilen üzerine başka nesnelerin özelliklerini alabilen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi cevher tanımı nedir diye soracak olursak cevher kendi varlığı başkasının varlığına muhtaç olmayan özüyle var olan şey olup kavram olarak da göz önüne alınabilir. Cevher tüm değişme, çokluk ve görünüş karşısında bir olandır. Değişimlere oluşa rağmen hiç değişmeden kalan ve şeylere görünüşlerini kazandıran, görünüşlerin taşıyıcısı ve kaynağı olan şeydir. Yani burada cevher şunu gösteriyor arkadaşlar. Asıl olan nitelik cevher. Yani bir nesneyi nesne yapan, o nesnenin üzerine eklemlenecek şeylerin kurgulandığı ana üs konu ne oluyor arkadaşlar burada? Cevher oluyor. Şimdi cevher kendi üzerine bir takım şeyler alıyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Kitap olmak bakımından ana şey. Peki onun üzerine eklemlenen diğer şeyler ne? İşte bunlar araz olarak isimlendirdiğimiz nitelikler. Yani onun üzerine eklemlenmiş, sonradan eklemlenen nitelikler arkadaşlar. Bunun ilki nicelik. Nicelik ne? Ne kadar, kaç, nice soruların cevabını verir. Var olanların birliğini ve ard arda gelişini ifade eder. Kısaca nicelik, birlik, çokluk ilişkisinde kavranır. Bu da üç tür varmış. Bileşik, zaman, hareket gibi, ayrık, sayılar gibi, değerlendirici, mekan gibi arkadaşlar. Şimdi burada nicelik ne arkadaşlar? Bir nesnenin sayısal durumunu öğrendiğimiz şey bize nicelik olarak karşılığını buluyor arkadaşlar. Biz de bunu nasıl açıklayacağız? Yani dış dünyadaki varlığı anlamlandırırken aslında sayıların üzerinde kurguladığımız şeyler işte bu nicelik kategorisine giriyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü kategori nitelik arkadaşlar. Keyfiyet de dediğimiz bir şey. Bir şeyin nasıl olduğunu bildiren kısaca nasıl sorusunun cevabıdır. Cevher kendisi için başka bir şeye muhtaç olmayan diye anlaşılırken nitelik var olanların bir çeşit tabii donanımı aynı şeylerin şöyle veya böyle tarzda olmasını sağlayan haldir. Aslında nitelik ne arkadaşlar? Bir nesneyi o nesne yapan şey temel özellikler arkadaşlar. Şimdi nicelik sayıydı, nitelik ise bir nesneyi o şeyi yapan özellik arkadaşlar. Onun için de bizim nicelikle ilgili şeylerde mesela yatkınlık, tabii güçler ve duyu nitelikleri gibi bir takım unsurlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve aslında nasıl sorusunu sorduğumuz zaman da felsefi bir arka planı başlatmış oluyoruz. Yani bir şeyin niteliğini öğrendiğiniz zaman aslında onun özüne ait de bir takım şeyleri ne yapmış oluyorsunuz? Bilmiş oluyorsunuz. Şimdi görelik var arkadaşlar. Görelik de izafet diye ifade edilir. Varlığı başka şeylere bağlı olana denir. Bir başka ifadeyle kendinden başka şeyler dolayısıyla var olan ya da kendinden başka bir şeye göre olan şeyin durumuna görelik deniyor arkadaşlar. Görelik mesela baba ile oğlun konumu. Yani bir şeyin var olabilmesi için diğer bir şeyin olması gerekiyor.
Yani evladı olduğu zaman bir insan baba oluyor ya da babası var ise insan evlat oluyor. Onun için de bizim görelik dediğimiz şeydeki dikkat çeken unsur ne arkadaşlar? Bir başka şeye bağlı olma dediğimiz unsur arkadaşlar. Diğerine göre anlam kazanıyor ya da uzunluk kısalık mesela. Bu da görelidir. Çünkü uzun dediğimiz nesne başka şeylerin kısalığına ya da uzunluğuna göre belirlendiği için bu da göreli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 5. kategorimiz yer arkadaşlar. Nerede sorusunun cevabı olan kategoridir. Mesela okulda, çarşıda ya da masanın üzerinde gibi. Yani nesnenin nerede olduğunu belirlememizi sağlayan kategoride bu arkadaşlar. Zaman bir şey bir zamanda bulunmasından dolayı ilinti olan durumdur. Yani ne zaman sorusunun cevabı olan kategoridir. Bir olayın nesnesiyle ilgili olarak geçtiği vakit burada zaman kategorisine karşılık geliyor arkadaşlar. Durum bir şeyin başka bir şeye göre ilinti olan durum. Mesela yatarak, işte oturarak ya da ayakta. Mesela şu anda ben ne yapıyorum? Dersi sizlere ayakta anlatıyorum. İşte bu da durum kategorisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sahip olma, mülk, iyilik. Burada çok önemli teknik bir ayrıntı var. Bir şeyin başka bir şeye sahip olmasıyla ona ilinti olma durumudur. Mesela ayakkabılı, silahlı gibi. Şimdi burada arkadaşlar mülk ya da sahiplik kategorisini ifade ederken deniliyor ki onun üzerinde olması ve onunla beraber olması gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kuşatma ile intikal bu kategoride ayrılmaz bir koşuldur. Yani kategorinin temel koşulu kuşatma ve intikal. Nitekim bir insanın başüstünde bir ayakkabı taşıması onu intikal ediyorsa da ona ihate etmediğinden, keza insanın oturduğu evi onu kuşatıyorsa da birlikte intikal etmediğinden ona sahiplik kategorisi denilmiyormuş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Sahiplik dediğimiz zaman onu kuşatan şey. Onunla beraber onun intikal eden. Mesela ayakkabı kişiyle beraber ve onun durumuyla beraber hareket eden bir unsur olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Şimdi 9. kategorimiz etki, fiil. Şimdi o ne yapar sorusunun cevabıdır denilmiş. Kısaca tesir eden bir şeyin başka bir şeyi etkilediğinde etki edene ard olan durum. Şimdi bu çok teknik bir tarif gibi kalıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Aslında fiil, etki kategorisi bir nesnenin başka bir nesnenin durumunda değişiklik meydana getirmesi. Yani siz bir varlık olarak başka bir varlığın durumunda değişiklik ortaya çıkartıyorsanız fiil kategorisi ya da etki kategorisi dediğimiz kategori ortaya çıkıyor. Son kategorimiz de edilgi. İşte bu nesnenin etki ettiği kategori de edilgen oluyor. Yani edilgin hale gelmiş oluyor ki o da edilgi kategorisi, infial kategorisi dediğimiz kategoriye karşılık geliyor. Arkadaşlar görüldüğü üzere nesnelerin durumlarını belirlerken 10 kategori belirleyici arkadaşlar. Bundan bir tanesi cevher temel kategori, diğer 9'u onun üzerine eklemlenen niteliklerden oluşuyor arkadaşlar. Bu haftaki konumuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yani kategorileri değerlendirdiğimiz zaman dış dünyadaki varlıklara yaklaşım tarzımız da daha analitik ve daha rasyonel bir bakış açısına dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Bugün 1 Nisan. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler.